Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağız. İpim orta kalınlıkta. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Şöyle 2 sıra haroşa lastiğimi yaptım. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları, yani çift sayıda olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz. Ben şöyle şişime 16 ilmek aldım. 16 ilmekle modelimi anlatmaya başlayacağım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bir tane artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir alarak düz ördüm, kestim. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir aldım. Sola doğru kestim. Düz örerek. Bir artırma, bir kesme yapıyoruz. 2 ilmeği düz örerek kesiyoruz. Önce artırma, daha sonra 2 ilmeğin ikisini bir aldım. Düz örerek kestim. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Artırma yaptım. Son 2 ilmeğimi de düz örerek kestim. Sıra başında artırma yaptığım için sıra sonunda artırma yapmadan kenar ilmeğimi örüyorum. İlmek sayımızda artma olmasın. Buna dikkat edelim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Birinci sırada artırma yaparak kesme işlemi yapmıştık. Yani önce artırma yapmıştık, daha sonra kesme işlemi yapmıştık. Şimdi artırma yapmadan kenar ilmeğinden sonra kesme işlemi yapıyorum. Bakın. 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Daha sonra bir artırma yaptım. Buna dikkat edelim. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 2 ilmeği kestim. Daha sonra artırma yaptım. Yine 2 ilmeği kestim. Artırma yaptım. 2 ilmeği kestim. Sola doğru artırma yaptım. Üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde devam edelim. Artırma yaptım. Son 2 ilmeğimi kestim. Daha sonra tekrar artırma yaptım. Çünkü sıra başında burada artırma yapmamıştım. Sıra sonunda artırmamızı yaptık. Daha sonra kenar ilmeğimizi örelim. Bu modelin püf noktası arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıramızı da tamamladık. Kenar ilmeğimi düz ördüm.
Şimdi 4 sırada haroşa yapacağım. Yani haroşalarımı ben düz örerek yapıyorum. 4 sıra arada şöyle haroşa boşluk bırakacağım. Yani 4 sıra şimdi bu ajurlu kısmı yaptık. 5. sıra ön yüzündeyim. 5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar düz örerek devam edelim. Yani 2 diş haroşamız oluşacak. Bunun için 4 sıra düz öreceğiz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. İsterseniz ters de örebilirsiniz. Haroşalarınızı siz nasıl yapıyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Ben haroşalarımı düz örerek yapıyorum. Hem ön yüzünde hem arka yüzünde düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm yine. 7. sıra ön yüzündeyim. Bakın bir sıra haroşam oluştu şimdi. 7. sıra ön yüzünde yine ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi de düz örüyorum. Şöyle. Kenar ilmeğimi düz ördüm. 7. sıramızı tamamladık. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Son sıramız. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi model çok kolay. Yani yeni öğrenenler bile kolaylıkla yapabilirler bu modeli. Sıra sonuna kadar düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 8. sıramı tamamladım. Evet, bakın model böyle. Bir kez kurmuş olduk. Şimdi şu 1. sırayı da tekrar kuralım birlikte. Ondan sonrasını aynı şekilde yaparsınız siz. Anlaşılmayan yer olursa videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz. Modeli tekrar kuruyoruz. 1. sıra. 1. sırayı tamamlayalım beraber. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1. sırada kenar ilmeğinden sonra artırma yapıyoruz. Buna dikkat edelim. Daha sonra kesme işlemi yapıyoruz. Bir artırma, 2 ilmeğimizi düz örerek keselim. Bir artırma, 2 ilmeğimizi düz örerek keselim. Önce artırma, sonra kesme işlemi. Önce artırma, sonra kesme işlemi. 1. sırayı bu şekilde tamamlayalım. Son kalan 2 ilmeğimi de kestim. Burada artırma yapmadan kenar ilmeğini örüyoruz. Sıra başında artırma yaptıysak sıra sonunda artırma yapmayacağız. Şimdi 3. sırada ajur yaparken önce kesme işleminden başlayacağız. Daha sonra artırma yapacağız. Onun için sıra sonunda da artırma yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Model böyle devam ediyor. Daha iyi anlaşılması için isterseniz şu 3. sırayı da yapalım. Şimdi 2. sıra. Arka yüzündeyim. O kenar kısımlara dikkat etmeniz için bir kez daha anlatayım ben orayı. 3. sırayı da anlatayım. 2. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sadece bir sıra göstereyim dedim ama o 3. sıradaki püf noktasını da göstereyim. Ona göre siz ilerlersiniz. Evet.
Şimdi geldik 3. sıra ön yüzüne. Burada yapacağımız işlem, kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1. sırada artırma yaparak başlamıştık. Şimdi 3. sırada artırma yapmadan önce 2 ilmeğimizi sola doğru düz örerek keselim. Kenar ilmeğinden sonra kesme işlemi yaptım. Daha sonra artırma yaptım. Önce kesme, sonra artırma. 3. sırada bakın. Önce kesiyoruz 2 ilmeğimizi, tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıra sonunda kenar ilmeğimden önceki 2 ilmeğimi kestim. Son 2 ilmeğimi kestim. Daha sonra artırma yaptım bakın burada. Çünkü sıra başında artırma yapmamıştım. Sıra sonunda artırmamızı yaptık. Daha sonra kenar ilmeğimizi ördüm. Evet, 3. sırayı da bu şekilde tamamladık arkadaşlar. 3 sıra gösterdiğim püf noktalarına göre yapabilirsiniz. Ondan sonra 4. sıra arka yüzünde ters öreceksiniz. Şu şekilde ilmeklerin tamamını ters öreceksiniz. Şöyle. Ondan sonra da yine 2 diş haroşa oluşana kadar, yani 4 sıra düz örelim. Yani siz nasıl örüyorsanız ben düz örüyorum. 4. sıramızı da ters örerek tamamlıyoruz. Ondan sonra dediğim gibi şöyle 2 sıra haroşa oluşacak. Modelimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Bir parçada daha önce yapmıştım. Şöyle göstereyim size. Bakın bunu da daha önce hazırladım. Modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Bunda tekstil tipi lastik kullandım. Yine şöyle 2 sıra haroşayla. Aralarda da haroşa olunca bence bu lastik çok güzel uyum sağladı. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Yakadan başlama, bebek yeleklerinde, hırkalarında da kullanabilirsiniz. Bakın görüntü şöyle. Model oldukça güzel, kolay ve gösterişli bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Yapımı oldukça kolay. Sizler de nelerde kullanacaksınız, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.